Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu cici jile elbisenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kullandığım malzemeden bahsedeyim. Bakın 100 gramında 250 metre olan anti peeling özellikle bir bebe yünü kullandım. Bu örgü 1 yaş için uygun oldu. Bu beden için 115 gram yani bir yumaktan biraz daha fazla ip kullandım. Şiş olarak 4 numara şişle ördüm etek ucundan başlayarak bütün gövde kısmını. Sadece lastiklerde 3,5 numara kullandım. Eğer elinizde yoksa lastiklerde de aynı numara şişle devam edebilirsiniz. Bu arada dikişsiz ördüğüm için gövdeyi misinalı şiş kullandım. Size de aynı şekilde örmenizi tavsiye ederim. Boyutlarını paylaşayım. Elbisenin genişliği şöyle etekten ölçersem yaklaşık 34 santimetre. Boyu, bütün boy yine yaklaşık 33,5-34 santimetre kadar. Şu üst roba genişliğini de söyleyeyim. 21 santimetre kadar. Bu ölçüsüyle 1 yaşa kadar uygun. Video içerisinde 1,5-2 yaş için nasıl büyütülebilir tavsiyelerimi de paylaştım. Kısaca yapımından da bahsedeyim. Etek ucundan başladım. Etek ucunda bu tırtıklı bakın başlangıç tekniğini kullandım. Bu teknikte kıvrılma olabiliyor. Çok hafif buhar verirseniz o sorun ortadan kalkacaktır. Dikişsiz bir şekilde etek kısmını ördükten sonra robada kesmeler yaptım. Ardından ön ve arkayı ayırdım. Önce arkayı ördüm, arka parçayı. Ardından ön parçasını ördüm. Gövde bittikten sonra kol lastiklerini ördüm, her iki tarafını da. En sonda yakayı, omuzları birleştirdikten sonra yakayı dikişsiz bir şekilde lastiğini örerek tamamladım. Son olarak güzel bir detay olması için ön kısmına bakın böyle gül figürleri yaptım. Bu tabii ki tercihe bağlı. Daha önce yaptığım bakın bu elbisede herhangi bir figür yapmamıştım. Sade haliyle de çok şık güzel bir elbise oluyor zaten. Ama bu şekilde farklı alternatifler de üretilebilir süslemek için. Ben çok beğendim. Çok da severek ördüm. Cici de bir elbise oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kısaca bu şekilde yapımını anlattıktan sonra gelin birlikte detaylı yapımına başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramında 250 metre olan anti peeling özellikle bir bebe yünü. Şiş olarak da gövdesinde 4 numara şiş kullanacağım. Lastiklerde 3,5 numara kullanacağım. Şimdi misinalı şişle öreceğim. Çünkü dikişsiz öreceğiz etek kısmını. İlmek sayımıza bağlı olarak 60 cm ya da 80 cm'lik bir misinalı şiş uygun olacaktır. Ama eğer elinizde yoksa 100 cm misinalı şişle de örebilirsiniz. Bu durumda misinanın fazla kısmını ilmekle aralarından dışarıya çekerek örmeniz mümkün olacak. Şimdi ilmek sayımız başlangıç için 168 ilmek. İpimden bir miktar ayırarak ilmek almaya başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. 168 tane ilmek alıyorum. İlmekleri aldım. Toplamda 168 ilmek oldu. Şimdi bir tane de ilave iki tarafı birleştirmek için ilmek alıyorum. Bu 169. ilmek oldu. Şimdi bu ilmeği iki tarafı birleştirirken kullanacağız. Şöyle ilmekleri şişimin üzerinde kaydırıyorum bakın. Diğer uca doğru. Bunu yaparken şu alt çizginin dönmemesine dikkat ediyorum. Bakın burada dönmüş. Onu şöyle düzeltelim. Şu şekilde düzgün bir şekilde ilmekleri şişimize yaydık. Şimdi bakın o aldığımız bir tane fazla ilmeği şöyle yapacağım. İlk başta aldığım şu ilmeği sol şişten sağ şişe şöyle geçiriyorum. Ve o fazla ilmeği de bunun üzerinden şöyle bakın son ilmek yani bu taraftaki onun üzerinden şöyle atlatıyorum. Ve tekrar bu ilk ilmeği sol şişe geriye alıyorum. İpimi de şöyle çekeyim, aradaki boşluk kalmasın. Birleştirelim iki noktayı.
Burası örgümüzün başlangıç noktası. Bir tane ayraç yerleştiriyorum o nedenle. Ve düz örmeye başlıyorum. 6 sıra düz öreceğiz. Bütün ilmekler düz olacak. Örgü hep aynı yönden olduğu için hep düz öreceğiz ve düz örgü elde etmiş olacağız. Hep ön yüzünden örüyor olacağız. Bütün ilmekleri bakın düz örüyorum. Sıra sonuna kadar, yani bu ayracın olduğu noktaya kadar geleceğim. Orada yine bir göstereyim ne yapacağımı. Sonra da devam edeceğim zaten düz örmeye. Evet, bakın son ilmeği ördüm ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi yuvarlak örgüyü daha önce hiç örmediyseniz bakın hep ön yüzde örmeye devam ediyoruz. Başlangıç noktasından sonra tekrar devam ediyorum. Yeni sıraya başlamış oluyorum. Ve bu şekilde turları tamamlayarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Toplamda şu an bakın bir düz ilmek sırası oldu, görünüyor zaten. 6 tane olacak, yani 5 tane sırayı daha tamamlayacağım bu şekilde düz örerek. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, toplam 6 sıra düz örgü ördüm. Bakın şu düz örgü ilmeklerini sayarak 6 sırayı zaten görebilirsiniz. Şimdi sıra başındayım. Burada bakın şu etek ucundaki şu tırtıklı görüntüyü sağlayacak çalışmayı yapacağız şimdi. Bunun için dediğim gibi sıra başından bakın şöyle başlıyorum. İpi öne alıyorum. Sırada gelen ilk 2 ilmeği şöyle önden birlikte alıp keserken bu ipi doladığım iple de aynı zamanda şişe dolamış oluyorum. Bakın öne aldığım iple dolama yapmış oluyorum. Yani bir dolama bir kesme yapıyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserken ipi dolamış oluyorum aynı zamanda. Tekrar ipi öne alıyorum. Sırada gelen 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın bu aralardaki bu dolamalar bizim bu tırtıklı görüntümüzü oluşturacak birazdan. Bir dolama bir kesme yaptığımız için de ilmek sayımız aynı kalmış oluyor. Sıra sonuna kadar buna devam ediyoruz. Yani ipi öne alıyorum. Sırada gelen 2 ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna doğru devam ediyorum. Bakın ipi öne aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Son 2 ilmek ipi öne aldım. O 2 ilmeği de yine birlikte ördüm. Şimdi sıra başına geldim. Bu sıradan önce, yani bu dolama sırasından önce toplam 6 sıra düz örmüştük. Bu dolama sırasının tam ortada kalabilmesi için 6 sıra daha düz öreceğiz. Burada bu sırada şuna dikkat edelim. Bakın bu doladığımız ilmekleri böyle alıyorum. Bir delik oluşması için. Sonra aradaki ilmekler normal. Bu doladığım ilmekler bu şekilde. Bu ilk sıramız olacak. Düz sıramız. Bu sırayı sonuna kadar tamamlayacağım. Bir sıra bitmiş olacak. 5 sıra daha öreceğim. Toplam 6 sıra olacak yani buradan itibaren. Ondan sonra tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, 6 sırayı daha tamamladım. Bakın şu an örgünün görüntüsü bu şekilde. Tam ortada bu dolama yaptığımız sıramız var. Şimdi bu etek ucundaki tırtıklı görüntüyü verebilmek için bakın şöyle yapacağız. Örgüyü ikiye katlayacağız ve bu dolama yaptığımız sıra bakın şöyle katladığımızda bizim bu tırtıklarımızı oluşturmuş olacak. Şimdi bunun için şöyle yapıyorum. Sıra başına geldim. Şöyle katlayacağız örgüyü ve etek ucuyla birleştireceğiz. Bakın birleştireceğimiz ilmekleri de göstereyim. Şu ilk ipimizin olduğu nokta vardı, başladığımız. Oradan itibaren şöyle bakın hemen o ipin ucundaki ilk ilmek şu. Zaten yukarıdan gelen düz ilmekler şöyle görünüyor. Bakın o ilk ilmeğin ucu. Hemen ilk ilmeği buna birleştireceğim. Bir sonraki ilmek bakın yanındaki ilmek bu. Onun kenar parçası bu. Sonra üçüncü ilmek bakın bu. Dördüncü ilmek bu. Yani bakın şu kenardaki şu kenar ilmeklerle birleştireceğim şimdi. Şimdi bunu gösterdikten sonra uygulamasına bakalım. Şöyle
katlıyorum. Geliyorum, burada ipin takılı olduğu, bakın şuydu az önce gösterdiğim ilmek. Bu ilmeği alıyorum, şişe takıyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Devam edelim. Bir sonraki ilmeği burada buluyorum. Bakın bu. Şişe alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Tekrar yapalım. Sıradaki ilmeğimiz, bak görünüyor zaten. Sırayla devam ediyorum. Şişe alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son bir kez daha göstereyim. Sıradaki ilmeği aldım. Şişime geçirdim. Buradaki ilmekle birlikte ördüm. Bakın bu sayede örgüyü birleştirmiş oluyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde birleştirdiğimizde bu istediğimiz etek ucunu elde etmiş olacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, birleştirmeleri tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Etek ucu böyle gayet güzel duruyor. İç kısmı da şöyle görünüyor. Eğer ilmekleri birleştirirken kaydırma yapmazsanız tam yetecektir ve en son ilmeğe geldiğinizde bütün ilmekler düzgün bir şekilde birleşmiş olacaktır. Şimdi başlangıç noktasındayım. Bundan sonra bakın şuradan göstereyim. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz yuvarlak örgü formatında. Ta ki bu roba kısmında kesme yapacağımız noktaya kadar. Şimdi bundan sonra yuvarlaklar halinde düz örgüyle devam edeceğiz. Bütün ilmeklerimiz düz olacak. Zaten tek yönden örüyoruz. Turlar halinde örgümüzü düz örgüyle örmeye devam edelim. Evet, düz örgüyle örmeye devam ettim. Şu anki uzunluğunu hemen ölçeyim. 23 santimetre oldu. İsterseniz 24 santimetre de olabilir. Şimdi buradan itibaren bakın şu göstereyim. Roba kısmındaki kesmelerini yapacağız. Kesmelerimiz şöyle olacak. Hemen sıra başına geliyorum öncelikle. Evet, ayraçtayım. Bir tane örüyorum düz. Arkasından bir tane kesme yapıyorum. Yani iki ilmeği şöyle bakın şişimi önden ikisine birlikte geçirerek. Aynı şeyi tekrarlayacağım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane düz. Ardından bir tane iki ilmeği bu şekilde birlikte alarak kesme. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Devam ediyorum sıra sonuna doğru. Son olarak bakın bir tane ördüm ve son iki ilmeği kestim. Şimdi 168 ilmeğimiz vardı. 112 ilmeğe düşmüş oldu bu sayede ilmek sayımız. Bir sıra herhangi bir kesme yapmadan örüyoruz. Yine düz bir şekilde bir sırayı örüyorum. Evet, bir sıra düz örgü ördüm ve tekrar bakın sıranın başındayım. Şimdi burada artık ön ve arka parçaları ayıracağız. Kol altı kesmelerini yapacağız. Öncelikle arka parçayı öreceğiz. Şöyle bunu da göstereyim bakın. Şimdi şu kısımdayız. Önce kenarlardan derin bir girinti, ardından da birkaç küçük kesmeyle şu kol oyuntusunu yapacağız arka parça. Şimdi bunun için şişte 112 ilmeğimiz vardı. Bunun yarısı 56 ilmek yapıyor. Bu başlangıç noktasından itibaren 56 ilmeği saydım ve oraya bir tane ayraç yerleştirdim. Şimdi burası şu çalışma yapacağımız kısım arka parçamız. Sıra başından başlıyorum. Öncelikle 3 tane kesme yapacağım burada. Şöyle yapıyorum bakın. Birinci ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği örüp birinci ilmeği ikincinin üzerinden şöyle geçiriyorum. Bir tane kestim. Aynı şeyi devam edeceğim. Örüyorum bir tane.
İlkini üzerinden geçirerek ikinci ilmeği kesiyorum. Bir tane daha yapacağım. Örüyorum. İlkini üzerinden geçirerek kesme yapıyorum. 3 tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi bu işaretlediğim ayrıca dek öreceğim. Evet, bakın geldim ayrıca dek. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Burada kalan ilmekler ön parçanın ilmekleri olacak ve şişte bekleyecekler. Şimdi bu tarafta da diğer tarafta yaptığım gibi 3 tane ilmek keseceğim. Ama şu an artık arka yüzde olduğum için ters örerek kesiyorum. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeği ters örüyorum. Ardından ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek bir tane ilmek kesiyorum. Devam edelim. Bir tane örüyorum. Yine ilk ilmeği geçirerek kesiyorum. 2 oldu. Bir kez daha yapalım. Evet, 3 tane ilmek kestim. Şimdi diğer taraftaki ayrıca dek ters örerek devam ediyorum. Evet, bakın sırayı tamamladım. Ayrıca geldim. Artık bu ayraçları çıkarabiliriz. Anlaşılıyor çünkü çok net bir şekilde. Şimdi burada 3 tane ilmek kesmiştik. Şimdi tekli kesmeler yapacağız. Onu da bakın şöyle yapıyorum. Önce kenardan bir tane ilmeği örüyorum. Sonra ardından gelen 2 ilmeği keserek alacağım. Tekli bir kesme yapacağım. Şimdi yönümüz burada sola doğru olacak kesmemizin. O nedenle ilk ilmeğin yönünü düzeltiyorum şöyle ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Şimdi bir tane kesme yaptıktan sonra devam edeceğim. Yine diğer tarafta, bu ayracın olduğu tarafta son 3 ilmeğe kadar örüp orada da kesme yapacağım. Son 3 ilmeği de ördüm. Şimdi buradaki kesmemizi bu 2 ilmekte yapacağız ve yönü de bu defa sağa doğru olacak. O nedenle bakın önden girerek bu 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Bu kısımda kenar ilmeklerini ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ve başta da sonda da örüyor olacağız. Bu ayracı da çıkarabiliriz. Tekrar geriye dönüyorum. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, son ilmeğe geldim. Onu da ters ördüm ve bitirdim. Şimdi ilmek sayımıza bakarsak ilk önce her iki taraftan 3'er ilmek kestik. 56 ilmekten 50 ilmeğe düşmüştük. Ardından her iki taraftan birer ilmek daha kestik. Şu an 48 tane ilmek var. Bu son yaptığımız kesme işlemini 2 kere daha yapacağız. Yani her iki taraftan birer kesme yaparak 2 kez daha keseceğim ve bunun sonucunda da 44 ilmeğe düşmüş olacak. Bir daha göstereyim baştaki kısmı. Düz örerek başladım. İlk ilmeğin yönünü düzelttim ve birlikte keserek aldım. Sola kesme yapmış oldum. Devam ediyorum. Sıra sonunda sağ kesme yapacağım. Yine son 3 ilmeğe geldim. Bakın. Bu 2 ilmeği önden birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeği de düz örüyorum ve ön yüzü tamamlıyorum. 48 ilmekten 46 ilmeğe düştü şimdi ilmek sayım. Arka sırayı ters öreceğim bütün ilmekleri. Ön yüzde bir kez daha yapacağım bu kesme işlemini. 44 ilmeğe düşüreceğim. Onun da arka sırasını örüp ondan sonra kalan 44 ilmekle örmeye devam edeceğim. Bakın şu kısmı örüyoruz. Kesmeler bittikten sonra şurada görünüyor kesmelerimiz. Bir miktar düz öreceğiz kalan 44 ilmekle. Ondan sonra yaka kısmında yine yaka şekillendirmesine geleceğiz. Ben son kesmeyi yapıp şu kısmı öreyim. Burada ne kadar ördüğüm bilgisini sizinle paylaşacağım. Evet, kalan 44 ilmekle örmeye devam ettim. Bu son kesmeyi yaptıktan sonra 24 sıra ördüm. Uzunluğunu da söyleyeyim. Şu ilk kesme yaptığımız, bakın roba kesmesi yaptığımız yerden itibaren ölçeyim. Yaklaşık 11 santimetre oldu. Şimdi artık şu bakın yaka şekillendirmesini yapacağız, arka yakanın. Bunun için şöyle yapıyorum. Sıra başındayım. Şimdi toplam 44 tane ilmeğimiz var. Şöyle ayırdım.
14 ilmek omuzlara her iki taraftan, 14 buradan, 14 buradan, 28 ilmek oldu. Ense için de 16 ilmek kaldı. Bunları işaretledim. Kenardan şimdi başlıyorum. Önce 3 tane ilmek keserek başlayacağım kenardan. Birinci ilmeği aldım. Bakın ikinciyi ördüm ve üzerinden geçirdim. 1 oldu. Bir tane daha. 2. Bir tane daha. 3. 3 tane kestim. Sonra bu ilk ayraçtan önceki 3 ilmeğe kadar örüyorum. Evet, 3 ilmek kaldı bakın ayraca dek. Bu 2 tane ilmeği sağa doğru kesme olacak şekilde bakın önden yine birlikte alarak örüyorum. Bu tarafta da bir omuz tarafında kestik, bir de yaka tarafında kestik. Son ilmeği düz örerek bu omuzu bitiriyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi önce bu omuzu öreceğiz. Ondan sonra diğer tarafa devam edeceğiz. O nedenle geriye döndüm. İlk ilmeği ters aldıktan sonra aynı noktada bir kesme daha yapacağım. Bu sefer ters yöndeyim. O nedenle ikisini böyle birlikte alıyorum. Bu yaka tarafındaki kesmeyi yaptım. Devam ediyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde bir kez daha kenardan 3 ilmek keseceğim. Şöyle yine bir tane kesiyorum. İkinci kesme ve üçüncü kesme. Yine yaka tarafında son 3 ilmeğe dek öredim. Zaten 1-2 ilmek kalmış oraya kadar. Bakın 3 ilmekteyim. Burada yine bir tane kesiyorum. Sağ kesme yapıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Arka sırada yine yaka tarafında ilk ilmekten sonra kesme yapacağım. İlkini ördükten sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri bakın keserek alıyorum. Sonra sırayı tamamlıyorum. Zaten şu an şişte 4 tane ilmeğim kaldı. Onları da şimdi keserek tamamlıyorum. Evet. Bakın şöyle kademeli bir kesim oldu. İpimizi keselim burada ve bu omuzu bitirelim. Evet, ipi kopardım. Şimdi diğer omuza geçeceğiz. Bunun için arada bu ense kısmında ayırdığımız 16 tane ilmeği ben bir ilmek tutucuya alıyorum. Eğer yoksa elinizde bir ipe de geçirebilirsiniz. Başka bir şişte de bekletebilirsiniz. Evet, 16 ilmeği aktardım. Aslında bu ilmekler kapatılabilir ama yaka için lastik alırken kolaylık olacak bu ilmekleri bu şekilde burada bekletiyor olmamız. Şimdi diğer omuzu örelim. İpi bağlıyorum oradan. Tamamen simetrik bir şekilde diğer tarafta yaptığımız kesmeleri buraya da uygulayacağız. İlk ilmeği düz örerek başlıyorum. Yaka tarafında tekli kesmeler yapmıştık. O nedenle bakın bu defa kesme yönü sola olsun istediğim için ilmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Sonra sıranın sonuna dek örüyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi arka sırada diğer tarafta kenardan 3'er ilmek kesmiştik hatırlarsanız 2 defa. Onları yapacağız şimdi. İlkini yapalım. Ters tarafta olduğum için ters örerek kesiyorum bakın. 1 oldu. 2 3 4
toplamda 3 kere kestim. Şimdi son 3 ilmeğe kadar gidip yine orada kesme yapacağız yaka tarafında tekli kesmemizi. Son 3 ilmekteyim bakın. Bu defa kesme yaparken direkt bu şekilde kesmiyorum. Çünkü böyle kesersem kesmenin yönü ortaya doğru olacak. Halbuki ben burada ön tarafta hatırlarsanız sola doğru, yani omuz kol tarafına doğru yapmıştım kesmeyi. Aynı yönlü olabilmesi için bakın şöyle yapıyorum. İlmeklerimin duruşuna bakın, bu şekilde. Böyle almıyorum da bakın önce ikinci ilmek olmak üzere şöyle ikinci ilmeği önce, ardından birinci ilmeği bu şekilde. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın böyle alarak kesiyorum. Yine ters örerek ama yönleri bu şekilde ki ön tarafta düzgün dursun. İpin katı uygun olmadı. Tekrar alıyorum şöyle. Evet, oldu şimdi. Bu şekilde kesmemi yaptıktan sonra son ilmeği ters örerek sırayı tamamlıyorum. Aynı uygulamayı bir kez daha yapacağız. Neydi o? İlk ilmeği alıyorum. Sonra bir tane sola kesme yapıyorum. İlmeğimin yönünü düzelterek. Tekrar katını düzeltelim ipi. Evet. Bakın bu kesme düzgün durdu. O şekilde yaptığımız için öbür türlü sağa doğru duracaktı. Çirkin bir görüntüsü olacaktı. Şimdi bu kenardaki tekli kesmeyi yaptıktan sonra sırayı tamamlıyorum. Arka sırada yine önce üçlü kesme yapacağım. Ters örerek yapıyorum. 1 2 3. Son 3 ilmeğe dek örelim ki zaten bir tane ilmek var. Şimdi son 3 ilmekteyim. Az önce yaptığımız uygulamayı yapacağız yine. İlmekleri şöyle arkadan alarak şişe geçiriyorum. İkisini birlikte bakın böyle ve ters örerek kesiyorum. Son ilmeği de örüp tamamlıyorum. Bu tarafta da 4 ilmeğe düştüm. Onları da şimdi kesip tamamlayacağım. Evet, ipi kopartıyorum ve bu omuzu da bitirmiş oluyorum. Şöyle göstereyim. Omuzlar bitti. Ense için ilmeklerimiz tutucu da bu şekilde arka parçayı tamamladık. Evet, ön robayla devam edelim. Şimdi ön için ayırdığımız 56 tane ilmek burada şişimizdeydi. Arkada olduğu gibi önce kol kesmeleriyle başlayacağız. 3 tane kenardan kesme yapacağım. Şöyle ilk ilmeği örerek başlayalım. Bir tane ördüm. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. Şimdi 2 tane daha keselim. 2 3 3 tane kesme yaptım. Şimdi devam ediyorum sıranın sonuna doğru. Sırayı tamamladım. Şimdi bu tarafta da yine 3 tane ilmek keseceğim. Ters örerek keseceğim arka yüzde olduğumuz için. Bir, 2 ve 3. Şu an her iki taraftan 3'er ilmek kestik. 50 ilmeğe düştü ilmek sayımız. Arka yüzü tamamlayalım. Ön yüzde yine tekli kesmelere başlayacağız. Evet, tekrar ön yüzdeyim. İlk ilmeği düz ördükten sonra bir tane kesme yapacağım. Bu yönde sola kesme yapıyoruz. O nedenle ilmeğin yönünü düzelttim ve 2 ilmeği birlikte aldım.
Bu tarafta tekli bir kesme yaptım. Son 3 ilmeğe dek örelim. Son 3 ilmekteyim. Bu defa buradaki kesmemiz sağa doğru olacak. O nedenle bakın 2 ilmeği önde birlikte alarak kesiyorum. Ve ön yüzü bitiriyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters öreceğim. Şimdi ilmek sayımız her iki taraftan birer tane eksildiği için 48 ilmeğe düştü. Bu arka sırayı, ters sırayı ördükten sonra 2 kez daha yapacağım aynı eksiltmeyi. Yani her iki baştan birer tane ilmek kesmeyi ön yüzde. 2 kez daha yapacağım. 44 ilmeğe düşecek yine arkada olduğu gibi. Ondan sonra da o kalan 44 ilmekle örmeye devam edeceğim biraz daha ama bakın şöyle göstereyim. Ön tarafta daha az öreceğiz. Ön yaka daha aşağıda olduğu için bu ördüğümüz mesafe daha az olacak. Ben bunları öreyim. Ondan sonra size ne kadar ördüğüm bilgisini yine tekrar paylaşacağım. Evet, ön rabayı da örmeye devam ettim. Ama dediğim gibi arkadan daha az ördüm. En son kesme yaptığımız noktadan sonra bu defa 14 sıra ördüm. Uzunluk olarak da yine şu roba kesmelerinden itibaren ne kadar olduğunu ölçeyim. Yaklaşık 8,5 santimetre kadar oldu. Şimdi burada ön yakanın şekillendirmesine başlayacağız. Bunun için şöyle ayırdım bu defa ilmekleri. Bakın 44 ilmeğimiz vardı. Omuzlara 15'er ilmek, 30 ilmek yaptı. Ortaya boyun kısmına da 14 ilmek kaldı. Yani kenardan 15 ilmek sayıp ayraç yerleştirdim. Bu taraftan da yine öyle. İkinci ayracı yerleştirdim. Şimdi bu ilk 15 ilmeği örüyorum ayraca dek olan. Ön yüzden bu ilmekleri ördükten sonra arka yüzde yaka kesimine başlayacağız. Kenardan bir tane ilmek örüp bir tane ters örüyorum arka yüzde olduğum için. İkinci ve üçüncü ilmekleri birlikte keserek alıyorum ve yaka tarafında bir tane kesme yapmış oluyorum. Devam ediyorum, sırayı tamamlıyorum. Evet, arka sırayı tamamladım. Ön sırada yine son 3 ilmeğe kadar gelerek orada yaka kesimini yapacağım. Son 3 ilmekteyim. Yaka kesimini yapıyorum. İkinci kesimimiz oldu bu. Şu an 15 ilmekten 13 ilmeğe düştü ilmek sayımız. 10 ilmek olana dek hem ön hem arka sırada bu kesmeleri yapacağız yaka tarafında. Şimdi arka sırada ilk ilmeği, pardon şöyle düzelteyim. İlk ilmeği ters örerek aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri yine birlikte keserek alıyorum. Devam ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzdeyim. Yine son 3 ilmeğe dek öreceğim. Son 3 ilmeğe geldim. Yine bakın böyle kesme yapıyorum. Şu an 2, 4, 6, 8, 11 tane ilmeğimiz var. Son kez bakın bir kez daha arka yüzde kesme yapıyorum. İkinci ve üçüncü ilmekleri ve 10 ilmeğe düşmüş oluyorum. Şimdi şöyle bakalım ne yaptık. Bakın henüz omuz tarafında kesimimiz yok. Sadece yaka tarafında 5 kere kesme yaptık. Bu kalan 10 ilmeğimizde 6 sıra daha örelim. Arkayla aynı seviyeye gelmesi için örgümüzün. Kesmeden
3 ön 3 arka, yani 6 sıra derken toplam 6 sıra olacak şekilde örüyorum. Evet, yaka kesmelerinden sonra 6 sırada kesmeden ördüm. Şimdi bu omuz tarafını aynı arkada olduğu gibi kenardan 3'er ilmek keserek tamamlayacağız. İlk 3 ilmeği omuz tarafından keserek başlıyorum. 1 2 3 tane ilmek kestim. Sonra ön yüzü örüyorum. Arka yüzü de yine kesme yapmadan öreceğim. Tekrar ön yüzdeyim. Şu an 7 ilmek kaldı. 3 tane daha kesiyorum. 1 2 3 ve ilmek sayım yine 4 oldu. Arka yüzden örüp ön yüzden keserek bitireceğim. Evet, ön yüzde kesiyorum. Evet, ön tarafın yaka ve omuz şekillendirmesinde bakın yapmış olduk. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Evet, ipi kestikten sonra diğer omuza başlayacağım ama önce ön yakanın ayırdığımız bu 14 tane ilmeğini yine bir ilmek tutucuya alıyorum. Ayrıca dek bakın olan 14 tane ilmeği aldım tutucuya. Şimdi diğer omuza başlayabiliriz. İpimizi yine kenardan bağlayacağız. Hatırlarsanız bu tarafta ön yüzden örüp arka yüzde kesmeye başlamıştık. Aynı şeyi yapacağız. Bu 15 tane ilmeği önce ön yüzden örüyorum. Şimdi arka yüzde kesmemiz bu yaka tarafında olacak. Önce yaka kesmelerini yapacağız ve son 3 ilmeğe geldiğimizde olacak yine. Onun için son 3 ilmeği de örüyorum. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Son 3 ilmeğe bakın geldim. Şimdi burada yine kesmemizin yönü ön yüzden bu tarafa, yani sola olmasını istediğim için bakın şöyle arkadan alarak bu 2 ilmeği, yani bu şekilde yaparsam bu tarafa kesme olacak, ön yüzde ters olmuş olacak. O nedenle ben şöyle arkadan alıyorum bakın. Bu ikisini kestikten sonra son ilmeği ters örerek arka sırayı bitirdim. İlk ilmeği, ilk kesmemizi yaptık. Toplam 5 kere keseceğiz. Bu 10 ilmeğimiz, pardon 15 ilmeğimiz 10 ilmeğe düşmüş olacak. Kesmeleri hem ön hem arka yüzde yapıyoruz. Şimdi arka yüzdekini yaptım. Ön yüzdekini yaparak başlayacağım. Kenar ilmeğini ördükten sonra sola kesme için bakın ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve bu 2 ilmeği birlikte keserek alıyorum. İkinci kesme oldu. Devam edelim. Arka sırada yine son 3 ilmeği de örüyorum. Evet, geldim oraya. Yine şöyle arkadan alarak bu 2 ilmeği, bakın böyle kesme yapıyorum. Üçüncü kesmemiz oldu. 2 tane daha yapacağız. Bir ön bir arka yüzde. İlk ilmeği aldıktan sonra ilmeğimin yönünü düzeltiyorum.
Ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Dördüncü kesmemiz oldu. Arka yüzdeyim. Son 3 ilmekteyim. Yine şöyle arkadan alarak 2 ilmeği kesmeyi yapıyorum. 5. ve son kesmemiz. Şu an ilmek sayımızı kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. 6 sıra daha kesmeden öreceğim. Yani 3 ön sıra, 3 arka sıra olacak şekilde. Evet, 6 sıra daha ördüm. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi şu omuz şekillendirmesi için 2 defa 3'er ilmek kesmiştik kol tarafından. Onu yapacağız. Kol tarafından keseceğim için önce sırayı sonuna dek örüyorum 10 ilmeği. Arka sıraya başlarken 3 tane ilmeği keserek başlayacağım. Bir, 2, 3. Kalan ilmekleri örüyorum. Ön sırada yine kesmeden öreceğim. Kalan 7 ilmeği. Arka sıraya yine kol tarafına 3 tane kesme yaparak başlıyorum. Bir, 2, 3 tane kesme yaptım. Geriye toplam zaten yine 4 tane ilmeğim kaldı. Onları ön yüzde keserek bitiriyorum bu omuzu. İpimi kesiyorum. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Ön parçayı da tamamladık. Evet, örgünün son hali bakın bu şekilde. Robaları tamamladık, ön ve arka robayı. Geriye bir tek kol lastikleri ve yaka lastiği kaldı. Şimdi önce kol lastiklerinden başlayalım. Ben lastikler için 3,5 numara şiş kullanacağım. Siz dilerseniz elinizde yoksa aynı şişle de devam edebilirsiniz. Şimdi ben dikişli öreceğim kol lastiğini. Yani aslında şu omuzu birleştirip yuvarlak örgü şeklinde dikişsiz kol lastiği örülebilir. Ama ben birleştirmeden şu şekilde öreceğim. Şöyle açıyorum, bakın. Şuradan itibaren ilmek almaya başlayacağım. Bu noktada bir tığ bulunursa elinizde işiniz daha kolay olur. Özellikle ilk noktadan ilmek çıkartırken tığ işinizi kolaylaştıracaktır. Şöyle tam köşeye tığımı geçirip en köşeden bakın ilk ilmeği alacağım. Şöyle de bir zincir yapayım, gevşemesin. Sonra ben şişle devam edeceğim. Dilerseniz dediğim gibi tığla da devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, kenar ilmeklerimiz var şu kenarda. Onlardan ilmek alacağız. Ama şöyle yapacağım, bakın. Bir tane alıyorum. Devam ediyorum. İkinciyi alıyorum. Devam ediyorum. Üçüncüyü alıyorum. 3 tane aldıktan sonra bir tane atlayacağım. Bakın şunu atlıyorum şimdi. Buradan almayacağım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane alıyorum. İkinciyi alıyorum.
Üçüncüyü alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bakın şunu atlayacağım. Sonra buradan devam edeceğim. Bu şekilde devam edelim ilmek almaya. Devam ediyorum. Bakın bir tane atlayıp şuraya geldim. Bu düz kısım bitti. Artık burada atlama yapmadan devam edelim. Kol altına gelen kısımdayım. Bakın bu üçlü kesmelerin olduğu kısım. Şöyle şu ilmekten de bir tane, bakın bu üçlü ilmekler bittikten sonra şu boşluğu kapatmak için bir tane şuradan alıyorum. Şu an tam orta noktaya geldim. Burada ilmek sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Eşit olması için bu taraftan da 28 tane ilmek çıkarmaya özen göstereceğim. Şimdi yine şöyle bir tane şuradan alıp başlayayım bu boşluğu kapatmak için. Ve ondan sonra kenar boşluklarına, kenar ilmeklerinden devam ediyorum. Aynı şekilde buradan da 28 tane ilmek çıkartıp başa kadar geleceğim. Evet, ilmekleri çıkarttım. Toplamda 56 tane ilmek oldu. Şimdi arka sıradan lastik örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters lastik öreceğim. İlk ilmeği düz örüp başladım. Sonra tersle devam ediyorum. Bu şekilde biraz lastik örelim. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelecek şekilde diğer sıralarda da birkaç sıra lastiği örelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet, lastiği ördüm. 5 sıra oldu. Uzunluğu da 1-1,5 santimetre kadar. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi ilmekleri kapatacağım. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmek bir ters ilmek. Bakın onu ters örüyorum ve kapatıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum, kapatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum, kapatıyorum. Bu şekilde düzleri düz, tersleri ters örerek kapatalım ve bütün ilmekleri keselim. Evet, ilmekleri kapattım. Bakın elimi gevşek tutmaya çalıştım ki gergin olmasın. Şimdi ipi bir miktar omuz dikişini yapacak kadar bırakıp kestim ve iğneye geçirdim. Şimdi hem bu lastik kısmını hem de omuz kısmını birleştireceğiz. Dikiş tekniği tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben pratik bir şekilde şöyle önce bakın buradan şöyle karşıya en uç noktasına birleştiriyorum. Sonra şöyle her zaman kullandığım teknikle birleştireceğim. Önce bu lastik kısmını. Şöyle kenar ilmeklerinin bakın paralelinden birleştiriyorum. Bu tekniği çok kullandım. Şöyle. Dediğim gibi tamamen sizin tercihinize kalmış birleştirme şekli. Şimdi lastiğin bitim noktasına kadar öncelikle geliyorum. Düz kısımda da bakın şöyle yapacağım. Şu düz ilmekleri takip ediyorum. V'leri var düz ilmeklerin. Onlardan geçiyorum. Bu tarafta da yine öyle.
En son noktayı biraz daha sağlam yapmaya çalışalım. Evet, bu şekilde omuz dikişini birleştirdikten sonra ipi iç kısımda yürüterek gizleyelim. Omuz kısmını birleştirdik. Lastiğimiz de bakın, kol lastiği de bu şekilde oluştu. Bu tarafı tamamladık. Aynı şekilde diğer tarafta da yine şuradan başlayıp ilmek çıkartacağım. 56 tane yine ilmek alacağım. 5 sıra lastik örüp keserek lastiği bitireceğim ve bu omuzu da dikeceğim. Ardından yakayı yuvarlak olarak öreceğim. Eğer yakayı da yuvarlak örmek istemezseniz, kollardaki gibi örmek isterseniz, o zaman bu lastiği bitirdikten sonra omuzu birleştirmeyin, açık kalsın. Yakayı lastiğini örüp ondan sonra birleştirirsiniz. Ama ben dediğim gibi şimdi lastiği öreceğim, omuzu birleştireceğim ve en son yuvarlak bir şekilde yaka lastiğini öreceğim. Evet, diğer kol lastiğini de ördüm bakın. Şimdi bir tek yaka lastiğimiz kaldı. Şimdi ona başlayalım. Daha önce de söylediğim gibi kol omuzları birleştirdim. Yuvarlak bir örgü şeklinde dikişsiz olarak misinalı şişle öreceğim. Yine 3,5 numara şişimi alıyorum. Şimdi yaka çevresinden ilmekler çıkartacağım. Şöyle omuz çizgisinden başlayacağım ilmek almaya. Yine bir tığdan da faydalanabiliriz başlangıç için özellikle. İpimi bağlıyorum. Buradan başlıyorum. Kenardan şöyle ilmekler çıkartacağım bakın. Beş tane ilmek çıkardım. Omuz çizgisinden bu ilmek tutucuya kadar. Şimdi bu ilmek tutucudaki ilmekleri örerek şişe alacağım. Onlar zaten burada bekliyordu bu yaka lastiğine dahil olmak için. Şöyle örerek şişe de alabilirsiniz. Bu tutucuyla da örebilirim sanıyorum. Evet, şimdi bu taraftan da yine simetrik olması için 5 tane ilmek alacağım omuz çizgisine kadar. En son bakın tam omuz çizgisinden şöyle uygun bir noktadan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Burası biraz zorlayabilir. Tığla yapmak daha kolay olacak. Evet. Arkayı tamamladık. Şimdi ön taraftan da yine ilmek almaya devam edeceğim. Yine 3 alıp 1 atlayabiliriz. 3 tane aldım, 1 atlıyorum. Bu şekilde ön taraftan da ilmekleri alalım. Bu tutucuya geldiğimizde yine ilmekleri örerek devam edeceğiz ve buraya kadar, başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Evet, başladığım noktaya kadar ilmek çıkardım. Toplamda 66 tane ilmek oldu. Burası bizim başlangıç noktamız. Bir tane ayraç yerleştiriyorum. Şimdi burada daha önce birçok kez kullandığım Magic Loop tekniğini kullanıyorum bu misinalı şişle örebilmek için. Çünkü misina boyu ilmek sayısına göre uzun. Eğer elinizde küçük bir misinalı şişiniz varsa, boyu kısa olan ve ilmeklerinize yeterli olan, normal örebilirsiniz. Ama birçok kişide olmadığını düşünerek ben bu şekilde uzun misinalı şişle göstereceğim. Bunun için bakın, misinanın fazlalıklarını iki taraftan şu şekilde ilmek aralarından dışarıya çıkararak çekerek örebilirsiniz. Şöyle başlayayım şimdi, başlangıç noktasından lastik örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters öreceğim yine.
Bu misina değişimini nasıl yapacağımı göstereyim. Dediğim gibi birçok kez daha önce yaptık bunu aslında. Bakın bu ayrılmış olan noktaya geldim. Böyle geldiğimde bu noktaya şöyle çeviriyorum. Çünkü buradan devam edeceğim. Bu öreceğim şişi geriye doğru çekiyorum. İlmekleri şişin ucuna doğru getirmiş oluyorum. Bu örüp geldiğim şişi dışarıya doğru çekiyorum ve buradan yine örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kaydıra kaydıra öreceğiz. En son kontrol edeyim, bir ters ilmek örmüştüm. Şimdi düzle devam edeceğim. Diğer uca da geldiğimde yine, yani şuraya aynı şeyi yapacağım. Ördüğüm şişi kaydırıp öreceğim şişi ilmeklerin ucuna gelecek şekilde ayarlayacağım. Bakın geldim oraya, yine böyle çeviriyorum. Bu şişi kaydırıp diğer şişi çekiyorum. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir turu tamamlayalım. Evet, turu tamamladım. Yine düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelecek şekilde örmeye devam edeceğim. Birkaç sıra lastik örelim. Sonra ilmekleri keserek tamamlayacağız. Evet, 4 sıra lastiği tamamladım. Bence yeterli. Artık buradan itibaren ilmekleri kapatacağım. Yine örerek kapatıyorum. Düz ilmeği düz ördüm. Ters ilmeği ters ördüm. Ve ilkini ikincinin üzerinden geçirdim. Devam ediyorum. Düzü düz örüyorum. Kesiyorum. Tersi ters örüyorum. Kesiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Elimizi bol tutalım. Evet, ilmekleri kapattım. Ardından ipi kestim ve bir iğneye geçirdim. Bakın şu son noktada şöyle ayrık bir görüntü var. Onu düzeltmek için şöyle ipi olduğu noktadan başladığım noktaya şöyle bir geçiş yapıyorum. Bakın şuraya ilk ilmeği birleştirip iç kısma tekrar alıyorum. Şöyle buradan içe alıyorum ipi. Şöyle birleştirmiş olduk o noktayı. O kötü görüntü de gitmiş oldu. İpi de içeride gizleyeceğim. Bütün başlangıç ve bitiş iplerini içeride bu şekilde gizleyebilirsiniz. Bakın düzgün oldu. İpleri saklayalım. Bütün parça bu şekilde ipleri. Ardından örgümüzü tamamlamış olalım. Evet, elbiseyi bitirmişken ufak bir detay daha eklemeye karar verdim. Bakın şöyle minik bir gül figürü işledim. Güzel de oldu. Şimdi diğerlerini de yapacağım. Bir taneyi de yaparken sizinle paylaşacağım. Şimdi önce ne yaptım? Tam ortayı buldum. Şu yakanın ortasını, merkezdeki gülün yerini belirledim. Ondan sonra da eşit aralıklarla kenarlarına da birer tane ayraçlarla yerlerini işaretledim simetrik olsun diye. İlkini ben yaptım. Şimdi ikinciyi birlikte yapalım. Bunun için yine uygun bir renkte bir bebe yünü aldım. 60 santimetre kadar uzunluğu. İpimi kestim ve ucu küt bir iğneye geçirdim. Şimdi gelin bu figürü birlikte yapalım.
ikinci gülün işaretini şöyle çıkartıyorum. Şu nokta bakın. Oraya şöyle alttan ipimi geçiriyorum. Ufak bir parça kalsın aşağıda. Şimdi önce diğeriyle aynı büyüklükte olması için önce kılavuz çizgileri yapacağım. Eşit ölçüde yapacağım. Şöyle yapmıştım diğerini. Bu olduğum merkez noktam benim. Bakın burası. Buradan hemen bir yandaki düz ilmeğe geçip 2 tane saydım. Üçüncünün yanı. Bakın burası. Oradan batıp tekrar şöyle merkeze çıkıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa gidiyorum. Bu tarafa 1, 2, üçüncünün yanı bakın şurası. Bu defa oraya batıyorum. Sonra tekrar merkeze geleceğim. Eşit aralıklı 5 tane kılavuz çizgimiz olacak. Şu alttaki ipimiz gevşedi. Onu hemen biraz şöyle çekiyorum. Eşit aralıklı yapabilmek için şöyle yapabiliriz. Bakın şöyle bir Y yapacağım önce. Y harfi. 2 parçasını yaptım. Üçüncü parçası. Aşağıya doğru da bakın. 1, 2. Yine üçüncü ilmeğin yanından şöyle çıkıyorum. Şöyle bir Y harfi yaptım önce. Şimdi de bunların aralarını yapacağım. Önce şu tarafı yapayım. Şöyle bakın şurası ortalayarak. Yine merkeze çıkıyorum. Şimdi de diğer tarafa. Yine merkeze böyle batıyor. Şimdi bunlar bizim kılavuz çizgilerimiz. Bunların etrafını dolduracağız. Yine üstten yapacağım bu çalışmayı. O nedenle şöyle merkeze yakın bir yerden ipimi üste alıyorum. Şimdi bakın yapacağımız şey bir tane çizgiyi atlayıp öbürünün altından geçmek. İpim burada. Bunu atlıyorum. Şunun altından geçiyorum. Şimdi sıradakini atlıyorum. Bir sonraki bu. Bunun altından geçiyorum. İğnenizin kötü olması ucunun önemli. Eğer değilse şöyle arkasıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bakın bunu atlıyorum. Bunun altından geçiyorum. Çok çekmiyorum ipi. Hafif böyle tatlı sıkı kalıyor. Şimdi bunu atlıyorum. Şunun altından geçiyorum. Kuralımız hep bu. Bu şekilde etrafını sarıyorum. Şöyle de düzelterek devam edelim. Bunu atlayıp buradan geçiyorum. Devam ediyorum bakın. Atlıyorum buradan. Bu işleme, bu kılavuz çizgilerimiz artık görünmez olana dek devam ediyorum. Ve orada artık bence görünmüyor. Bu kadar yeterli. Uygun bir noktadan aşağıya geçerek figürümü bitiriyorum. Evet. Aşağıda şimdi bu başlangıç ipiyle birlikte bağlayıp sağlamlaştırabiliriz. Evet, aramızda nakış bilenler varsa ben çok tecrübeli olduğumu söyleyemeyeceğim. Daha güzel olacaktır onlarınki. Bu şekilde üçüncüyü de yapıp elbiseyi artık bitireceğim. Evet, gül detaylarını bitirerek elbiseyi tamamlamış oldum. Son görüntüsü de bu şekilde oldu.
Bu boyutuyla 1 yaş için uygun bir elbise oldu. Biraz daha büyük örmek isterseniz mesela 1,5 yaş için etek ucundan ilmek sayısını 4 ilmek kadar artırarak başlayabilirsiniz. 2 yaş için 8 ilmek kadar artırarak başlayabilirsiniz. Boyunu da etek kısmını 2 santim, üst kısmında yine 2 santim daha fazla örerek 2 yaşa kadar çocuklar için uygun örgüler örmek mümkün olabilir. Evet, böylece bu videoda anlatacaklarımın da sonuna gelmiş oldum. Güzel, cici bir elbise oldu. Umarım sizler de sevmişsinizdir ve yapmayı istersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.